Yani dünya olarak biz nereye geldik ya? Niye bunlar bu kadar önem kazandı? It's okay. It's okay. Yani let's go. Hani kontrol edemediğin şeyleri bırakman gerektiğini, eğer şöyle söyleyeyim, benim yerimde çoğu kişi olsa Birini çok seviyor olmak, onu hayatında tutmak için yeterince iyi bir sebep değil. Ben bir erkekle dışarı çıktığımda eğer o erkek, bu benim düşüncem, bana o yemeği ödetiyorsa Of, I don't like breaking people. Yani son ana kadar, son raddeye kadar dayanıyorum ve karşımdaki kişiyi güzel olduğunda ve alımlı olduğunda ve dikkat çektiğinde ve hatları güzel olduğunda ve bedeni dikkat çektiğinde. Arkadaşlar, Efsane Kadınlar Aynen Kulübü. öyle, kesinlikle. Efsane kadın bu işte arkadaşlar. ben bunun için bile bloklarım birisini. O kendini değerli Oraya bir zannediyorsa geçeceğiz mi? bir dakika. İki Kadın Sıfır Filtre sevgili Aslıhan Foster'la devam ediyor. Aslıhan, kickbox mu yapıyorsun? Evet. Nasıl başladı bu macera? Şöyle söyleyeyim. Birincisi, küçüklüğümden beri böyle tekvando, işte tekme atma, bu tarz şeylere merakım vardı. Biraz Harika tomboydum. bir kadın olarak çok Aynen, sevdim. tomboydum ama benim çocukluğum şöyle geçti. Ben burada görüyorum, büyük kızımı hatırlıyorum şu anda. Böyle erkekleri dövüyordu falan çocukken. Kesinlikle bende de oldu Sen bir de kere öyle öyle bir bir şey. tipsin. Evet, tomboy olduğum Evet. için lisede. Hı. Şöyle söyleyeyim, benim çocukluğum çok renkli geçti. 15-16 yaşındaki gençlere bakıyorum. Telefon, Instagram, Tabii. Snapchat, işte YouTube videolar, Netflix izlemek. Benim böyle hayatım yoktu. Çünkü İzmir'deydin. İzmir'deydim kesinlikle ve artı ben basketbol oynayarak geçirdim hayatımı. Ondan sonra paten kayarak. 16 yaşımda ilkokulun tiyatro öğretmenliğini yaptım. Okula gittim, kuzenim o okuldaydı. Dedim ki ben onlara tiyatro öğretmek istiyorum çünkü ben şehir tiyatrolarından çıkmayayım. Okey dediler, bir sene boyunca tiyatro öğretmenliği yaptım. Hiçbir kazancım olmadan. Sadece onların tiyatro öğretmenliği, tiyatro eğitimi vermek istedim. Böyle şeylerim oldu. Tekme atma, işte buna hep bir ilgim vardı ama hiçbir şekilde hani o dövüş sanatlarına giremedim. Öyle söyleyeyim. 2020'de ben Londra'daydım. Çok derin bir şekilde bel ağrısı hissettim. Ve bu bel ağrısı benim bacağıma geçti. Ben biliyorsunuz West Midlands'ta yaşıyorum, Birmingham'a yakın. Bu bel ağrısı benim bacağıma geçtiği için ben artık yürüyemedim. Böyle Çok bacağımda enteresan. bir sancı var. O zaman bir sinire, bir yere dokunuyor. Kesinlikle bilmiyorum ne olduğunu. Bel ağrılarım zaten vardı ama bu bayağı bir derin olmaya başladı. Artık dediğim gibi yürüyemiyorum kesinlikle. Arkadaşlarımla beraberdim. Masaja götürdüler. Masaj masasından ağlayarak kalktım. Üstümü bile giyinemedim yani. Artık bayağı bir kötü derecedeyim. Arkadaşlarım dedim ki artık lütfen şeye dönelim, eve. Oradaki hastaneye götürün beni. Hani burada gitmeyeceksek Coventry'deki hastaneye gidelim. Hastaneye gittik. İşte bir iki şey yaptılar böyle, nerveslerime baktılar işte vurarak. Dediler sende sciatica var işte. Türkçesi de sciatica. Sciatic, evet. Sciatic var dediler. İşte parasetamol al, biliyorsunuz İngiltere. Parasetamol, her şey parasetamol. Her şey parasetamol. I'm dying, Bilmeyenler ölüyorum. varsa her şeye Her şey parasetamol. parasetamol burada. Parasetamol Bir de sırta. Kesinlikle. Parasetamol al geçer dediler. O akşam çok affedersiniz lavaboya girdiğimde sadece sesini duyuyorum ve his yok. Alt taraf artık bacaklar ve kesinlikle hani nasıl böyle bir şey olur, ses duyuyorum ama his yok. Sabah GP'mi aradım. Bunun ne olduğunu söyledim. Ben dün hastaneye gittim. Böyle bir karar verdiler. Eve yolladılar ama bende şu an his yok. Artık bacaklarımı hissetmiyorum dedim. Özellikle sağ bacağım. Bu dedi çok dedi red flag dedi. Kırmızı ne diyorlar? Alarm. Kırmızı alarm. Alarm. Kırmızı Hemen bayrak. dedi bayrağı. Hemen dedi ambulans yolluyorum, hastaneye gidiyorsunuz. Doktor bey dedim lütfen beni hastaneye yollamayın. Dün zaten bir de burada bir şey var, bunu da söyleyelim. Burada 5 hastaneye saat gidersen bekliyorsun. 5 mi? Londra'da 5 mi? 8. Bizde Yani 10-12 falan var 10-12 yani falan. tabii. Bayağı Bize bir. yakın böyle bir 5 saat bekledim. Bu ama emergency. Emergency ne oluyor? Acil. Bu Acile acilde gittiğinizde 10 12 saat saat bekliyorsun. bekliyorsunuz. Aynen öyle. Hani hastaneye bir suyuma baktırayım değil bu. Acilde. Neyse. Komik Lütfen biraz. dedim beni yollamayın. Bir daha bekleyeceğim dedim orada birkaç saat. Lütfen yapmayın. Hayır dedi, ambulansla yollayacağım için dedi. Hemen dedi MRI Alırlar. istiyorum. MRI çekimlerini görmemiz lazım. Bu dedi kırmızı alarm, kırmızı flag. Okey dedim. Ambulans geldi, götürdüler beni hastaneye. Ondan sonra doktorum geldi. Aslan dedi, çok özür diliyorum dedi. Biz senin dedi MRI çekiminden sonra. Hemen bu arada bir saat içinde oldu bunların hepsi. Biz senin durumunu anlamamışız. Operatör Diyelim. doktor seninle gelip konuşacak. Surgeon mı dedim. Evet dedi.
Neden surgeon'a ihtiyacım var? Niye ameliyat olacağım? Anlatacak yani? sana. Surgeon geldi. Aslan dedi, senin dedi disklerinden bir tanesi dedi. Kaymış. Sağ bacağına dedi, çok büyük bir dedi. Oo. Baskı uyguluyor dedi. O yüzden dedi şu an hissin yok dedi bacaklarında. Eğer seni hastaneden çıkartırsam dedi %99 dedi hayatın boyunca sakat kalacaksın dedi. Ama hemen dedi ameliyathaneyi hazırlatıyorum ve insanlar bunun için yıllarca bekliyorlar bu arada. Ameliyathaneyi hazırlatıyorum. Ameliyatın çok büyük bir ameliyat. 4 saat ameliyatta kalacaksın. Büyük ihtimalle dedi seni burada tutacağız ameliyattan sonra. Benim ilk sorum şu oldu. Doktor bey dedim. Yalnız dedim benim 2 gün sonra dedim çekimlerim var. 2 gün sonra beni bırakabilir misiniz? Çok yoğunum. Stüdyo fully booked. Siz dedi şaka yapıyorsunuz Çıldırdım galiba ama. dedi. Biz burada hayatınızdan bahsediyoruz. Ama dedim Ay müşterilerimi... bu çok benim şeyime benziyor. Pardon araya girdim ama bende de şöyle bir ilk doğumumda benim ikinci doğumumda ikizlere hamileydim. Bir tanesini kaybettim. O çok doğduğu üzüldüm. için de Zeynep şimdiki kızım düşmesin diye çünkü rahim açıldığı için 1,5 ay bana hastanede kalacaksın dediler. Böyle hastanede yatıyorum. Benim tek derdim haftaya benim koçluk eğitimim var. Bir sürü insan ben hastanede nerede bu eğitim verebilirim? Verebilirim. Böyle yatarak eğitim verdim. Çok komik. Kesinlikle Gerçekten benim çok de ilk komik. düşündüğüm şey oydu. Çünkü 2 gün kalmış insanlar bunun Tabii, için booked. bekliyorlar. Para Haftalar ödemiş. önce book Peki ne oldu yapmışlar. sonra? Dedik şaka yapıyorsunuz dedi. Dedim okay no problem yani I'll let them know Ne yani yapacaksın haber yani? vereceğim dedim bu kadar ciddiyse. Ameliyata girdim. Bu arada ölebilirsin dedi. Covid geçirebilirsin, kör kalabilirsin. Tamam Bunlar canım. risklerin imza atman gerekiyor. İmza attım. Hemen ameliyathaneye aldılar beni. Gözümü açtığımda ağlıyordum çünkü yürüyemiyorum hala. Hani ameliyat oldu bitti ben yürüyeceğim sanıyorum ama yürüyemiyorum. Tabii, Hiç hala hemen his olmaz. yok. Normal dedi bir hafta falan 10 gün hastanede yattım ben. Zor bir zamandı. Doktorum dedi ki ben dedim hani çok aktif bir insanım dedim. Sen dedi birkaç ay yürüyemeyeceksin zaten normal bir şekilde dedi. Yürüme, fizyoterapi falan göreceksin. Yürümeye başladığında da dedi eski yaptıklarını yapamazsın. Cime gidip ağırlık kaldıramazsın. Şunu yapamazsın. 3 sene sonra dedi biraz eski haline geleceksin ama hiçbir zaman dedi en önceki haline dönemeyeceksin dedi. Allah Allah enteresan. Ben 2-3 sene bir şey yapmadım. Pilates'e geçtim. İkinci senemin sonuna doğru 3. seneyi tamamlamadan. Pilates çok iyi çünkü stretch yapıyorsun falan fistan. Bu arada ben 3 ay falan tekerlekli sandalyedeydim. Yürüyemiyordum. Tabii. Ondan sonra pilates yapmaya başladım. Pilates'ten sonra kickboksa girdim. Ve şu an kaç sene oldu? 6 sene oldu. Olacak yani Ağustos'ta. Hiçbir şeyim yok. Daha öncesinden yani yeni doğmuştan daha Demek iyiyim. ki senin tekme atmaya ihtiyacın varmış Kesinlikle, Aslan. kesinlikle. Orası tekme atamadın diye sıkışmış. Kesinlikle ben de ona inanıyorum. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. İnsanlar bunu duyduğunda modları düşebilir. Ben bir daha eskisi gibi olamayacağım. Şu bu falan. Ben tam tersi. 3. senem bitti ya çünkü şey dedi bana 3. seneden sonra dedi biraz daha okeysin bir şeyler yapman için. Hemen kickbox. Hemen başladım. Hemen dedim ki okey bunun Ve için. I'm enjoying myself diyorsun. Kesinlikle. Gayet hoş. Aynen kendim Harikasın. yani beni hiçbir şey durduramaz. Eğer ben Harikasın. kafama bir şey karar verdiysem annem tabii ilk zamanlar kickboksa başladığımda Kadın arkadaşlar böyle bir şey. Kafasına bir şey koyarsa koydu mu? kendi Kesinlikle. gücüyle bağlantıdaysa hem kendini hızlı iyileştiriyor hem çılgın bir güç yani. kesin bu ben Helal her olsun. şeye inanıyorum. Her şey kafada bitiyor. Evet. Demişken Aslan, Evet. Stoik ikimizin ortak yolunu bulduk. Evet. Stoizm. Stoizm. Ve bu bir Stoik filozof. öğretiler. Peki ne zaman karşına çıktı? Nasıl bir taraftan şiir yazıyorsun? Nasıl şiir Şiirlerim yazıyorsun? derin ama daha çok aşk Tabii. üzerine şiirlerim. Peki Stoizmle ne zaman ilgilenmeye başladın? Nasıl karşına çıktı Stoik öğretiler? Şöyle söyleyeyim. Şiir küçüklükten gelen bir şey. Stoizm geçen sene çok zor bir Yazlar sene. çok benziyoruz. Çok komik. Ciddi Ben de misiniz? çocukluğumdan beri yazıyorum. Böyle herhalde 7-8 defterim var. Şiirler Ciddi yazdığım. misiniz? Okumak içimi isterim döktüğüm, bir gün. Evet. Ne üzerine Ben bile yazıyorsunuz? hatırlamıyorum bile yani. Bir şiir kitabım var. Okey. Çok basit böyle az öz mesajlar veren şiirler. Ben galiba ruhsallık, inanç, yaradan, yaratılış, Okey. evrensel formüller üzerine yazıyorum daha çok şiir. Süper. Zaten 12 tane kitabım var o ayrı ama Harikasınız. ve düşünen bir tipim çocukluğumdan beri böyle çok yalnız Ben de. kalmayı, çok düşünmeyi seviyorum. Zaten stoizm oradan geliyor. Oradan geliyor evet. Yani stoizmde kontrol edemediğin şeylerle Evet. kendini stres yapmayacaksın. Çünkü Aynen. geçen sene tabii bunu biz özelde konuştuk sizinle ne olduğunu. Çok kötü bir sene geçirdim. Yani geçen çok zor sene. zamanlardan Zor geçiyoruz zamanlardan hayatımız içerisinde, geçtim ve
yapacak bir şey yok. Eğer şöyle söyleyeyim, benim yerimde çoğu kişi olsa hani daha bir Bence de. depresyona geçerlerdi, Bence bırakırlardı hayatını. Ben stoizmle tanıştım. Zaten ben stoizmle tanıştığımda dedim ki %80 zaten ben buna inanan bir insanım dedim. Hani bu Ben %100 ben filozofiye zaten böyle inanan. düşünüyorum Evet. demiştim. Evet. Ama her zaman şuna inanıyorum. There is always room to improve. Tabii, Yani tabii ki. geliştirebilirsin Kesinlikle. kendini bazı Bir şeylerde. de kendi düşünce örüntünün bir sistem olduğunu, bir sisteme entegre edildiğini görünce o çok güçleniyor. O iyi geliyor Evet. insana. Attachment olsun, yani mesela bir şeye bağımlılık. Mesela ben bir arabamı sattım. Çok sevdiğim bir arabamdı. Yani hayatımda en çok sürmeyi sevdiğim, ama zamanı geldiğinde satmak zorunda olduğumda ben bundan vazgeçmek zorundayım. İleride daha iyi yenisini Tabii. ya da ileride aynı It's okay. arabayı. It's okay. It's okay. Yani let's go. Hani kontrol edemediğin şeyleri bırakman gerektiğini söyleyen bir mindset ve seni güçlendiren bir mindset yani. Evet, Kafa bence de. yapısı. Bu bir filozofi. Bunu eğer insanlar açıp bakarlarsa, ilgilenirlerse hayatları çok farklı bir derecede olacak. Benim galiba bütün müfredat, bütün öğretim, eğitimlerde öğrettiğim şeylere en yakın bulduğum felsefe olabilir. Evet, Stoizm. çünkü duygularınızla hareket etmekten vazgeçmelisiniz çoğu Evet. zaman. Ben çok logical bir kadınım. Dediğim gibi ilişki olsun, iş olsun, aile olsun, kendi hayatım olsun, her anlamda ben logik, yani kafamla, Mantık arıyorsun, mantıkla karar veren bir insanım. Orada Duygularımla buluşuyoruz değil. galiba aslında. Evet. Ben de çok realist bir insanım. Yani Realist, olayları evet. iki tarafından da bakabilmeyi başaran realist ve çok işime yaradı hayat boyu realist olmak yani. Hani bir şeyleri abarttığını bile fark edip hemen ondan vazgeçmek, bir şeyleri çok aşağı götürdüğünü fark edip ondan vazgeçmek. Peki bu sence ilişkilerinde nasıl sana fayda sağlıyor şu anda? Hem Ben kadın erkek zaten- ilişkilerinde, hem aile ilişkilerinde, hem çocuğunla olan ilişkinde, kızınla olan ilişkinde, yani bu mantıklı olmak, mantıkta kalmak, denge noktasında mesela neler sağlıyor sana? Kızım konusunda orada dengeyi çok kuramayabilirim. Çünkü kızımla bir şey oldu aramızda geçen sene ve iki Oluyor. ay göremedim kızımı. Hani babasıyla yaşamak istedi. Benim hayatımda yaşadığım en büyük işkence mi artık, pain, acıydı. Yani beni gerçekten, yani ne olursa olsun şirketimi kaybedeyim, para kaybedeyim. Çocuklar çok önemli. Onları tekrardan yaparım, ama benim bir çocuğum Şurası var. sızlıyor değil mi? Evet, burası sızlıyor. İki de olsa fark etmiyor. İkisinde Fark de etmiyor. öyle. Ama benim bir Şurası. tane var ya, hani benim için Sızlıyor. mesela benim eski eşimin 3 çocuğu var. Benden sonra tekrardan evlendi ve 2 çocuğu daha oldu onun. Ama benim tek şeyim, hayata getirdiğim ve başarım olarak söylediğim şey kızım. Ve o gidince dünyam yıkıldı. Hani ne olursa olsun bir sarsma yaşadım ama Tabii. kızım gittiğimde dünyam bitti benim. Kızım Çok çok sağ ol önemli sen. benim için. Ailem de çok önemli. Ama dediğim gibi balansa inanan bir insanım. Kızım gittiğinde de Onu da yine mantıkla çözmüşsün onu da anladığım mantıkla kadarıyla. çözdüm. Çünkü ilk zamanlarda üstüne gittim. Nasıl yani, babanla kalamazsın dı bir sürü şey yaptım. Klasik Türk mentalitesi. Hani üzerine gittikçe Sonra çocuk bırakınca senden... o kendi geldi. Aynen öyle. Dedim ki, en son bir gün mesaj attım. Dedim ki benimle disconnect olduğunu hissediyorum. Bağlarının hani zarar gördüğünü ilişkimizde. Eğer dedim bana ihtiyacın olursa herhangi bir konuda ben artık seni aramayacağım dedim. Ama bu senden vazgeçtiğim anlamına gelmez. Sadece seni yormak istemiyorum. Kafanı toparlamak istiyorum. Ve sınavlarına yoğunlaş. Çünkü GCSE'ye girecek bu sene. Sınavlarına yoğunlaşmanı istiyorum. Ne zaman bana ihtiyacın olursa ben o saniyede senin için oradayım deyip kestim. Bunu yazdıktan sonra benim hala içim, kalbim ağrımadı mı? Tabii ki de hala o acısızı oldu. Çok sevince en zor şey galiba bırakmak. Evet, bırakmak, evet. Onda biraz sarsıldım ben, ama onun harici dediğim gibi öğrendim. Bağ kurabiliyorsun ama o bağı sökmek de kolay. İlişkilerimde dediğim gibi bir derecesi var. Birkaç hata aynı şekilde tekrarlandığında istersem o insanı istediğim kadar seveyim, tak diye hayatımdan çıkartıp blok yapıp mesajları silip ben böyle detach oluyorum. Mesela insanlar resimleri silmiyorlar ya da mesajları silmiyorlar. Ben bunların hepsini siliyorum. Düşünmek istemiyorum çünkü onu hatırlatacak o insanı, dediğim gibi arkadaşlıkta da olabilir bu. Erkek arkadaşı da olabilir. O insan benim hayatımda çıktığı anda bütün memoriler de benim için bitmiştir. Ben burada mesela kendi hayatımda
ne öğrendin dersen ilişkilerle ilgili. Mesela ben şeyi öğrendim. Birini çok seviyor olmak, onu hayatında tutmak için yeterince iyi bir sebep değil. Kesinlikle. Çünkü ben zaten seviyorum ve daha önceki belki yayınları izleyenler, podcastleri izleyenler veya benim yayınlarım dinlemiştir beni bunu söylerken. Benim birini seviyor olmam o insana bağlı değil aslında. Benim sevgim sevgimden. Ben seven biriyim ve insanları olduğu gibi kabul eden biriyim ve birini seviyor olabilirim ama diğer taraftan sınırlarım var ve belli prensiplerim Benim var. var. Kırmızı çizgilerim var. Kesinlikle. Onları aşarsan seni ben sevmeye devam ederim ama benle aynı masaya oturamazsın artık. Öyle bir yani hayat bana bunu öğretti. Benim. Aynısı yani ben. o çizgiyi tutarım, sevmeye devam ederim. Sana dua etmeye devam ederim. Hani seni kalbimde tutmaya devam ederim ama artık masamda tutmam. Ben öyle diyorum. Kesinlikle. Ve yaşamın bana bunu yapmayı öğretmiş olması inanılmaz bence yani. Kesinlikle. Hani gerçekten çok Bu şükran herkesin doluyum. yapabileceği bir şey bunu değil. yapabildiğim için. Evet. Çok evet. şükran doluyum. Aynısı benim. Bu da ama gene kendine saygıya geliyor. Saygı. Kendine Evet. sevgi, En önemli kendine saygı. self-respect. Kendine saygı. Çünkü ben kendime acayip bir saygım var. Ciddi sevgim var ve belli bir işte prensiplerim var. Yani onlara uyuyorsan harika ve sevmek birini iyi bir sebep değil onunla. Ben birlikte çok güzel, olmak için. interesting bir şey söyleyeceğim. Benim bir erkek arkadaşım vardı. Benden 14 yaş büyüktü ve ben hayatı onunla öğrendim gibi bir şey oldu. Bu evliliğimden hemen sonra 4 sene beraberdik. Ben o 4 senenin her dakikasını neredeyse hatırlıyorum. Hani temin söyledim ya, evliliğimde çok hatırlayamıyorum. Ama bu ilişkimde... Belki sen tam yoktun orada ondan. Bunda tam vardın. Ben kocamı demek. sevdiğimi hissettiğim için, aşık olduğum için evlendim. Ama bir şeyler bir zamandan sonra bitti. Yani çocuğum doğduktan sonra benim sevgim azaldı benim. Çünkü kültür farklılığını gördüm. Ama ondan sonraki erkek arkadaşım, partnerim, onu çok sevdim. Bence o benim ruh ikizim. Gerçek bir sevgi. Gerçek bir sevgiydi. Şuna inanıyorum ben, unconditional. Yani her şeyde o beni önceliğe koyardı. Benim önceliğimde o olurdu. Hani bu kendini düşünmeden Herkesten kıymetli bir yere koyuyorsun ve evet. yani böyle şey gibi sevgi öyle bir şey ki ne yaşanırsa yaşansın. Ben mesela geçmiş ilişkilerime baktığımda ilişkilerimde özellikle biten ilişkilerimde yani biten değil devam etmesini seçmediğim, bitirdiğim ilişkilerimde ben mesela paternimde sevgi bittiği için bitirmediğimi görüyorum yani. Sevgi orada duruyor. Ben ilişkiye devam edersem kendime saygımı kaybedeceğim için bitirdiğimi görüyorum ve Kesinlikle. sevgi ve hakiki bir bağ varsa o kişiyle görüşmüyor olsan bile mesela şu an geçmişe baktığımda gerçekten ruhen bağ kurduğum bu bir erkek arkadaşım olabilir, eski eşim olabilir, eski nişanlım olabilir. Gerçekten bir sevgi bağı varsa şu an görüşmesek bile benim gerçekten bir şeye ihtiyacım olduğunda telefonu açıp sana ihtiyacım var dediğimde birkaç gün içerisinde burada olacağını biliyorum mesela bu Bildiğiniz insanların. insanlar. Çünkü sevgi öyle bir şey. Kesinlikle. Yani birlikte olmayabilirsin ve saygıyı kaybetmediysen ve ilişkilerde bence buna dikkat etmek çok zor. Mesela ben ilişkilerimde şeye çok dikkat ediyorum. Böyle İngilizce şey diyorum ben. I don't like breaking people. Yani son ana kadar, son raddeye kadar dayanıyorum ve karşımdaki kişiyi parçalamamak için çok direniyorum yani. Çünkü bir şey söyleyeceğim ve o belki de yıkılacak o an. Ona çok faydalı ama son ana kadar çok bekliyor. Yani o bondu break etmemek için ama bazı insanlar o kadar yani bunu imkansızlaştırıyorlar ve o kadar hayal alemindeler ki ya bazen de consciously gerçekten bilinçli evet bunu break edeceğim diyorum ya. Çünkü kadının böyle bir gücü var. Yani Kesinlikle. ben kendimde onu görüyorum. Sözlerimle ve enerjimle böyle bir eşim bana bazen şey diyor onu çıktı gelen eşeğin kılıcı diyor. Çok direniyorum onu çıkarmamak için ama asla böyle Evet, kesinlikle. çok Anlıyorum direniyorum. ben. I don't like breaking people ama bazı insanlar öyle illüzyonda ve öyle kendiyle ilgili galiba arrogantlığa dayanamıyorum. Öyle bir kibirde ve öyle bir hayal Ego. aleminde ki yani ne kadar seversem seveyim artık biliyorum ki onu paramparça etmek onu büyütecek. Başka şansım yok. Evet. Onu yapıyorum ama genelde bunu sevmediğim için durdurmuşum yani geçmişe baktığımda kendimi ve ilişkiler saygıyı kaybetmeden En görüyorum önemli ki şey saygı. devam edersek saygı kaybolacak. Kaybolacak. Geri durup susup ilişkiyi bitirmeyi tercih etmişim ve o yüzden de mesela geçmişimde şu an gerçekten sevgi bağlarım olan benle şu an aynı masada oturmasına izin vermediğim ama bir gün gelip ararsam da hemen gelebilecek olacak. çok insan biriktirmişim. Evet.
Evet. Bu güzel bir şey. Bu çok güzel. O, Ben de öyleyim. Değil mi? Bu Onu arada ben de görüyorum öyleyim. sende. Evet, kesinlikle. Onu korumak çok büyük bir Ama bu meziyet. tamamıyla self-respect'ten gelen bir şey biliyor Evet, musunuz? evet. Self-respect ve sizin kişiliğinizle alakalı. Evet. Demek ki o insanların Yani bir kişiyi break hayatında... ettiysem o gerçekten hak etmiştir. Çünkü Evet. o binde bir. Kesinlikle. Yani 1000 tane de bir o gerçekten septiktir artık yani. Hani Kesinlikle. gerçekten rayından çıkmış. Kesinlikle. Evet. İşte ben onu söyleyecektim. Benim İlişkilerle ilgili sınanıyordum. İstediğim tatminde değildi. Hep bir problem, hep bir sorun. Eril olarak davranıyordum. İlişkimde çok eril olduğumu fark ettim. Ben Dilan. 3 kız kardeşli bir ailede büyüdüm. Erkek bir kardeşim yok. Evde sorumluluk alan, evi yöneten, evi çekip çeviren annemdi. Ve bunu yapan annem olduğunda hep ailenin, annenin, babanın, kardeşlerin tüm sorumluluğunu ben aldım. Ruhum sonuçta bu dünyaya kadın olmayı deneyimlemeye gelmiş ve ben bunu deneyimlemek istediğimi fark ettiğim andan itibaren katılmaya karar verdim. Ve iyi ki de katıldım diyorum. Sonuçta toplumsal olarak kadınlar üzerinde yargılarla büyütülüyoruz. Şöyle olmalısın, böyle olmalısın, şöyle davranmalısın, şununla konuşmalısın gibi. Ve Nevşah'tan önce gerçekten kaos dolu bir hayatım vardı. Tatminsiz, hızlı bir şekilde ilerleyen ve ailemle ilişkim öyle, arkadaşlarım, çevrem ama Nevşah'tan sonra inanılmaz derece. Şu an hayat akıyor. Sizin istediğiniz zaten her şey sizle. Burada kendin olduğun gibi gerçek bir kadın olmayı öğrendim Nevşah'la birlikte. Varlığında içinde çok büyük bir güç var. Korkutucu bir güç. Ne mantıkla açıklanabilir ne kalıplara sığabilir. O güç sezgilerin, o güç tutkuların ve biz onu yeniden uyandırıyoruz. Eğer ilgini çekiyorsa aramıza katıl. Ben erkek arkadaşım beni aldattı ki benden 14 yaş büyük yani hem de aldattı. Ben hani bu erkeklerde kadınlarda menopoz var ya erkeklerde de antropoz deniliyor. Oluyor, evet. O midlife crisis'e girdi galiba. Ben o zamanlar Kıyamam. böyle futbolculardan mesajlar alıyorum. Futbolcu ama çok büyük futbolcular bunlar. Ama ben gösteriyordum bak Instagram'dan bu futbolcu bana Liverpool'dan bunu yazmış işte Manchester United'den. Gösteriyordum çünkü saklayacak bir şeyim yoktu. Ve boy boy fotoğraflarımız vardı Instagram'da yani. Her şeyi paylaşıyordum Instagram'da o zaman. Şöyle söyleyeyim aldattı bir kere affettim falan fistan derken bu hata neden affettim bu arada? Bu arada aldatan erkek değişmez bu benim şeyim. Bir kere aldattıysa kesin... Evet. Bir küçük derece var değişen. Hani gerçekten hissetmeden bir şeye girdi, bir ortamın içine girdi, bir şey oldu. Farkında olmadan. Farkında olmadan mı artık diyeyim ya da istemeden mi bir şekilde olan bir şey o adam belki değişebilir. Çünkü Ve onun erkeklerde niyeti daha öyle fiziksel olmayan oluyor. bir adam. Evet. Evet. Ama hani bazı adamlar var bir kere aldattıysa %95 O o adam bir paterne daha seni dönüşüyorsa aldatacak. tabii. Kesinlikle. Bıraktığımda ben onu bana dedi ki benim gibi birini bulamayacaksın. Onu Okey. bu arada ilk önce affetmemin sebebi de adamın kaliteleri burada, hatası burası. Bir tek hata yaptı. Ama kalitesi burada. Yani ben hani bokslar vardır ya tik 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 bütün bokslarımı tikleyen bir adam yani. Hiçbir zaman bir problem bulamayacağım bir insan ve biz kavga bile etmiyorduk. İşte o aradaki sizin gibi aradaki o yaş farkı erkeğin olgun olması çok önemli bir şey. Çok. Bana Erkekler çok geç olgunlaşıyor kesinlikle. çünkü. Onun sayesinde ben biraz naivliğimden çıktım da biraz daha böyle zeki, kurnaz hani hayata farklı bir şekilde bakmaya başladım. O bana çok şey öğretti. Çünkü ben 28 yaşındaydım o zaman. O 42 yaşındaydı. Şöyle söyleyeyim o gitti. Bıraktım, ayrıldım bir daha bu hata tekrarlandığı için. Şunu okudum. Bir türlü ben onu sistemimden atamadım. Birisiyle date yapayım ya da başka Hep bir onunla erkek arkadaşım kıyaslıyorsun. oldu. Ama o olsaydı arabanın kapısını açardı bana. Ama o olsaydı bunu söylemezdi, böyle yapardı. Beni incitmeyecek şekilde bunu söylerdi. Çünkü çok hassas bir adamdı ve hiçbir şekilde beni incitmemek için. Yani böyle bir adam belki dünyada yok. Öyle söyleyeyim size. Şu an hani olur da bir gün izlerse anlasın. Gerçekten mükemmel bir insan. Ama hata yaptığı için ben kendime saygımdan dolayı onu bıraktım. 7 Çünkü sene geçti. rahat edemiyorsun. Evet, 7 sene geçti. Ben hala diyorum ki neden her erkeği onunla hala kıyaslıyorum? Evet çünkü çıta burada. O çıta bir kere oraya çıktı mı onun altında bir insan olsun olmuyor. Şey yapamıyorsun. Çok iyi anlıyorum Complete seni. hissedemiyorsun. Çok iyi anlıyorum. Ve sonra yani ne çok okudum? biriyle maç olunca Ruh ben ikizi. şu an eşimle
Benim de eşim şu an kesin ruh ikizim, aynı fikirdeyiz. Yani çok farklı bir kere yani ki birçok ilişki yaşamış biri olarak başka yani nasıl anlatırım bilmiyorum ama çok farklı o aramızdaki bağ her şey ve imkansız yani aramızda Evet, bağ herkesle öyle aynı bir başka bağın bir olması. boyut ki deneyimlediğimiz insan olarak süper insan olduğumuz için değil ikimiz de ama bazen ilişkilerde öyle bir match oluyor öyle bir ruhani bir bağ var ki demin dediğim gibi yani benim bütün ilişkilerim şuradaysa o da aynısını hissediyor ilişkileriyle ilgili. Bizim ilişkimiz burada. Evet. Şimdi imkansız yani imkansız. Hani Evet. ben şu anda biz birlikte olmasak ikimizin de tek şansı tek başınalık yani. Çünkü yerine koyabileceğin bir şey yok yani. Bazen Evet. öyle bir şey yaşıyorsun ki Ruh ikizi. yerine koyabileceğin bir şey yok. Ben Kesinlikle. de aynı durumdayım Ve eşimle sonra ilgili. şunu okudum. Anlıyorum seni çok Dedi iyi. hani ben buna hiçbir zaman anlam veremedim. Yani ben çok kolay detach olan bir insanım. Neden ondan Çok hala ilginç ya, ben de 2017'den beri neden detach olamadım? Ve şunu okudum. Çok derin, We biological ve scientific olarak 7 Hala sene kalıyorsun. içinde hayır çok güzel bir şey bu. Hücreleriniz 7 sene sonra yenileniyor. Eğer bir Çok aşk ilginç. acısı çekiyorsanız ya da unutamadığınız birisi varsa hücreleriniz yenilendiği için 7 sene sonra o insanı unutuyorsunuz ve ben Çok unuttum. ilginç. Şu an 7 sene aklımda sonra. değil. Ama Wow. o 7 sene 7 içinde neredeyse her gün aklımda olan bir insandı. Artık düşünmüyorum onu. Çünkü o 7 sene geçti. 2017'den bu İlginç, zamana kadar. Neredeyse 10 ilginç. sene olacak. Duydunuz mu hanımlar? Çok 7 ilginç seneymiş. bir şey. Hücreler değiştiği için, hücrelerde memori olduğu için, hücreler Evet. değiştiği için unutuyorsunuz. Çok ilginç. Evet, yenilendim ben. Çok ilginç. Peki yine böyle bir sağlam bir konuya geliyoruz. Bu arada Melisa'ya da büyük kızım bu sorular için ayrıca teşekkür ederim. Teşekkürler Melisa. Lüks markalar, Okey. pahalı arabalar, yatlar bunları çok sık paylaşan kişiler ne göstermeye çalışıyor? Kendini nasıl ifade etmeye çalışıyor ve sence sosyal medyadaki lüks paylaşımının sınırı ve çizgisi nerede? Nerede olmalı? Lüks arabaları paylaşan. Yani biraz çünkü ben mesela sosyal medyada baktığımda yani şimdi biri birini takip ediyorsa sen biraz evvel onu çok güzel söyledin content creator. Ben seni takip ettiğimde senin paylaşımların için senin için takip ediyorum. Evet. Ve bir süre sonra marka araban için, ayakkabın için değil. Seni beğendiğim için takip ediyorum. Çünkü o marka ayakkabı herkes giyebilir yani veya o arabaya herkes binebilir. Şimdi burada oradaki sınır nerede yani? Hani burada bir aşırılık görüyor musun? Sosyal medyada olduğun için bu dünyada hani sürekli bir why yani hani niye buradaki çaba ne? Şimdi ben o olaya çok farklı bakıyorum. Özel uçaklar, sürekli bir pahalı arabalar bir yani Gerçekten o insan öyle mi? O hayatta mı ama? hayır o hayatta değil zaten de. O hayatta yani değil. o hayattaysan zaten öyle bir paylaşma ihtiyacın olmuyor. Okey. Ve Evet. Çünkü yani- benim arkadaşlarım var. O derecede olan çoğu arkadaşım var. Ferrari'leri, Paylaşmıyor. Lamborghini'leri olan, Türkiye'den olsun, İngiltere'den olsun. Ve onlar da çok mesela gezen, dünyayı gezen. Mesela benim bir tane arkadaşım var çok sevdiğim. Lamborghini mesela. Yeni Lamborghini geldi mi o yeni Lamborghini'yi kesin bir sene öncesinden Alacak. siparişi veriyor. O listeye giriyor ve o Lamborghini ona geliyor çıktığında. Herkesten önce alıyor o arabayı. İngiliz Mes- erkekler için araba ne kadar önemli bir şey Evet ya. çok önemli. Çıldırmış Benim için de durumdalar. çok önemli ama araba. Evet. Bir kadın olmama rağmen ben de arabalarıma bu bir passion yani Evet, doğru. passion, Evet, evet, tutku. Bu bir tutku. Ben küçükken yarış yapardım İzmir'de Göztepe yollarında. Normal bir arabam vardı yani. Babama telefon giderdi. Kızın yarış yapıyor 120 ile gidiyor Göztepe'de. Ya Bu Aslan bir çok passion dediğim benziyoruz gibi. ya. Benim de Sizin de mi? otoyol açıldı babamı arıyorlarmış. Kızın çok fena geçti. Geçti, Benim yanımdan aynen. 220 ile. Babamla benim bir tek kızım var sen ne yapıyorsun? Böyle tabii Babama olaylar buradan mesaj yani Ha, işte. benim de babama Ha. buradan mesaj. Mesela arkadaşım o araba geldiğinde o arabayı post yapıyor. Güzel böyle çok güzel konsept fotoğraflar çekiliyor özel fotoğrafçıyı. Ama ben bir daha görmüyorum onun arabasını O kadar, bir paylaştığını. kere. Hani direksiyonunu tutarken Yani one ben day, Lamborghini one sürüyorum. day I like it gibi. Ama bu adam kendini aşmış bir adam. Bu adamın kendini göstermeye ihtiyacı yok. Ama bazıları var gerçekten o hayatı fake yaşayan insanlar. Rental olabilir bu. İşte ne bileyim hafta sonu için bir Lamborghini Ferrari'ye bindi ya da bir yere gidiyor 9 arkadaşıyla bir özel uçağa
500 ile 1000 pound ödüyor mesela ama biz sanıyoruz ki wow özel uçak. Çünkü artık özel uçaklar çok ucuz. Bir şey değil ki ya tabii değil. Evet yani. çok Bir ucuz yerden yani bir bir 10 yere kişi biniyorsunuz. 10.000 pound'a gidiyor zaten. Aynen öyle 1000 pound veriyor. Herkesin Tabii. zaten Dubai'ye uçmak istesen Aynen. ya da bir yere uçmak istesen o parayı veriyorsun. Tabii ki. Ama onu experience yapmak istiyorsun. Aynen. Hani bu çok özelmiş gibi gösterilebiliyor. Bence bu kişinin hayatta hangi derecede olduğu gerçekten zengin mi? Dediğim gibi arkadaşımdan örnek verdim. O sadece arabasını aldığında content çekip bir kere arabasını paylaşıyor. Sonra herkesin yüzüne çarpmıyor. Bende Lamborghini var her gün diye. Ya da gerçekten de sen bu hayatı yaşıyor musun? Ya da hani bunu hafta sonu için mi yaşadın? Çünkü sen bu hayatı el süremediğin için, ulaşamadığın için o anı yaşadığında bunu yapıyorsun. Peki Aslan mesela beni burada şey daha ilgilendiriyor. Bir tane Para Bilinci diye bir kitabım var. O da bestseller olmuş kitaplarımdan biri. Ve orada şeyi çok anlatıyorum. Zengin olmak ve varlıklı olmak arasındaki farkı. Hatta böyle bazen eğitimlerde örnek verdiğim oluyor. Yani benim de şu anda çevremde yaşadığım yerde işte malikanede yan komşu bir tane malikanede yaşayan biri var ve inanılmaz varlıklı ve işte kendi Ferrari'sine biniyor falan. Onun da araba koleksiyonu var. Adamın zaten Mercedes'i de var, üstü açık, o da var, bu da var. Bir bakıyorsun şortla dolaşıyor. Aynen. Karısı marka çanta bile takmıyor. Evinin bahçesini kendi yapıyor. Bahçıvanı bile yok. Kendi giymiş botları bahçesini, malikanenin bahçesini kendi biçiyor falan yani. Hani anlamıyorsun bir Türk olarak. Ve mesela kitapta şeyi anlatmaya çalışıyorum hep yani zengin olmak ve varlıklı olmak çok farklı. Varlıklı olmak biraz daha hazımlı olmak, varlığı tatmış Mütevazilik. olmakla ilgili ve bir mütevazilikle geliyor. Ve hep şeyi sorguluyorum yani dünya olarak biz nereye geldik ya? Niye bunlar bu kadar önem kazandı? Niye biz özel bir uçağa binmeyi ekonomi uçmaktan daha müthiş bir şey zannetmeye başladık. Yani burada mesela yine sıkça eğitimlerimde söylediğim Vehbi Koç'un çok güzel böyle bir gerçek anısı var mesela. Vehbi Koç ki Koç Holding'in kurucusu düşün yani. Adam Vehbi Koç uçakta mesela ekonomide uçuyormuş. Vehbi Bey işte ön sıraya gelsenize business uçun falan. Vehbi Bey diyormuş. Bence kesin ders vermek için insanlığa. Niye diyormuş uçağın ön tarafı ayrı yere mi gidiyor? Doğru. Ekonomide aynı yere gidiyor ve bunda çok büyük bir ders var. Biz ne zaman insanlık olarak çünkü buradan stoizm, derin düşünme, felsefe, insanlık, değer bilimi oralara da girmek istiyorum aslında. Ne zaman biz özel uçakla uçmayı ekonomi uçmaktan daha wow bir şey zannetmeye başladık? Yani mesela ben kendi Sosyal adıma medya. Bunun tek bir mesela şöyle söyleyeceğim kendi adıma ben biraz mecburen first class veya business uçuyorum. Yani zaten buna uygun imkanım var. Kesinlikle. Ve bu beni ekstra çabaya sokan bir durum değil. Zaten buna alıştım ama niye mecburen diyorum? Çünkü çok yoğun çalışıyorum. İnanılmaz kafa yüküm var. Beynim yanıyor bazen. Aynı anda işte şirketleri idare et, aileyi idare et bilmem ne. Benim I need my space yani mesela benim yaşamıma baktığında hep bir space'im var yani. Nasıl bir alışveriş merkezinde günümü geçiremiyorsam bir uçağın içinde ekonomide de yani ben bugün gidip de bir mall'un içinde de 5 saat geçirmiyorum. Çünkü bana iyi gelmiyor. Kalabalık iyi gelmiyor, insan iyi gelmiyor, beynim dönüyor. Zaten yorgunum. Riski ve de yani yönettiğim şirketler ve üstüme aldığım sorumluluklar sebebiyle benim dingin kalmaya ihtiyacım var ve kendi space'ime ihtiyacım var. Ben alışveriş merkezinde 8 saat geçirsem öyle bir dengem bozulur ki yatırımcıyım, bir sürü risk alıyorum. Yanlış yatırım yapabilirim, bir sürü para kaybedebilirim. Kesinlikle. İşimle ilgili çok büyük kararlar alıyorum, yanlış karar alabilirim. Mesela benim için çok kalabalıklar içinde olmak büyük risk şu an. Sahip olduğum sorumluluk sebebiyle. O yüzden business uçmak 5 saatlik yolda, 7 saatlik yolda mecburum. Çünkü ekonomide uçmak benim dengemi kaçıracak. Yanlış karar almama neden olacak ve iyi olduğu için değil, bu mecburi bir tercih olduğu için. Ama bunu bir olay yapıp ve ekonomi uçmaktan daha iyi bir şeymiş zannetmek değil iyi bir şey. Çünkü bir sürü para harcıyorsun yani. Hani bir bedel ödüyorsun orada. Hani çok daha belki 10 tane yere gidebilecekken bir tane yere gidiyorsun. Bir sürü para harcıyorsun veya o parayı alıp kendi adıma yatırımcı kafasında olduğum için yatırıma dönüştürebilecekken yani bir taraftan da salak gibi business'a veriyorsun aslında. Ama I need it. Yani bu benim o space. Şimdi bu mesela gerçeklik olarak abartma yok bunda, iyi olduğu için değil, kötü olduğu için değil. Böyle bir şimdi Peki bunu mecburiyet paylaşıyor olmaz. musunuz sosyal medyada? Hayır.
Paylaşmıyorsunuz. Hayır. O Çok zaman çok siz nadirdir. kendi sorununuzun cevabını kendiniz verdiniz. Nadirdir bir yere giderken çocuklarımla bir fotoğraf çekildiyse paylaşmam Okay. ama bu benim kendi tercihim. Bu tercihiniz ama bunu siz gösteriş için yapmıyorsunuz. Doğru, Rahatlığınız bu kendim için yapıyorum. Bir Aynen de öyle. gerçekten ihtiyacım var. sosyal medyaya Ve bu şey koymuyorsunuz. çok önemli. Şeyi anlatmaya çalışıyorum. Ve bu iyi bir şey olduğu için değil. Business uçmak, ekonomi uçmaktan Kesinlikle. iyi değil. Ya da özel uçakla uçmak, onu diyorum. Ne zaman biz bu çarpıklığa girdik ve büyük evlerde yaşamak, küçük evlerden yaşamadan daha iyi bir şey oldu. Mesela ben bu yaşta şu an bana üstüne para versen, mesela gerçekten Urla'da benim 4 dönüm arazi içinde 550 metrekare havuzlu falan bir, işte burada malikane denebilecek bir evim var. Süper. Ve ben orada yaşamıyorum ve yaşamadığım için büyük bir bana yük. Ve ben geçen sene bir karar aldım. Dedim ki madem böyle bir şeyim var, ben burayı bir wellness detoks merkezi yapacağım. Her şeye ulaştım derken, işim, partnerim, ailem, huzurum varken yine de böyle bir boşluk hissettim. Bir anlam arayışı içindeyken Nevşah'la karşılaştım. Benim adım Münire Tuncal, Almanya'dan katılıyorum. Nevşah'la yolculuğum 3 sene önce başladı. Kendi gerçeğime uyandım. Kendime olan yolculuğum muazzam bir şekilde derinleşti. Hayatım mucizelerle doldu. İşimde terfi oldum, kalpten seçtiğim alana kendiliğinden böyle bir el aldı, beni koydu. Yani çabasızca, kolaylıkla mevkimde yükseldim. Fırsatları çok daha kolay görüyorum, bana geldiğini fark ediyorum. Ortadan kalkan o yargılar dolayısıyla ilişkilerimde çok daha derin, tatmin edici, sevgi dolu birliktelikler yaşıyorum. Hayatı bir kadın olarak içten yaşamanın ne demek olduğunu tekrar kendime bu alanda hatırlatmaktan o kadar şükran içindeyim ki. Onun sonsuz sevgisini, şefkatini kelimelerle tarif edemem. İnsanoğlu unutabiliyor, lakin o bizi sürekli merkezimize getiriyor ve o güzel alanın içinde mucizeler yaratmaya aracı oluyor. Bedensel olarak, fiziki olarak yanımda olmasına gerek yok. O bu enerji alanında, o bilgeliğiyle bize rehberlik ediyor devamlı. Minnettarım. İyi ki varsın Nevşah. Neydi, Çünkü pardon? ben wellness detoks merkezi okey, yapacağım. süper. Çünkü burası bana yük ve bu kadar büyük bir evde yaşamak istemiyorum. Gene bu da Mesela girişimciliğinizden geliyor istemiyorum ama. ya, ben bir ne şeye yapayım? dönüştürüyorsunuz. Ne yapayım bu kadar büyük ev? büyük bir Masrafı şeyden büyük. Mesela Aynen ben öyle. şu anda alabilecekken ve bunu yapabilecekken büyük ev seçmeyen, daha mütevazi bir ev. Çünkü mesela İngiltere'yi biliyorsun. Yani kendi evinin düzeni, temizliği, işte haftada bir belki bir kadın geliyor ama hani her şeyini kendin yapıyorsun. Ben mesela şu anda böyle bir malikanede yaşamayı iyi gören, algılayan bir kafada değilim. Kesinlikle. Dünya ne ara böyle bir çarpıklığa girdi ve insanlar ceplerindeki o 3 kuruşla manyak gibi krediler çekip, acayip büyük evlerde yaşama telaşında hayatlarını mahvedip, hayatlarını harcayıp, yaşamayıp, Kesinlikle. yani ne ara bu çarpıklık oldu? Mesela benim aklım almıyor. Yani nasıl bir koşullanma, nasıl insanların beyni yıkanmış. Yaşadığımız Ve nasıl sosyal insanlar çevreyle alakalı bir çok şey bu. acayip ya. Online yani hayat. insanlar robot gibi Robot gibiler, evet. böyle ya şey zannedip, iyi zannedip bütün o, yani bu belki biz de kapıldık belli bir dönemden. Tabii, bütün ben o şimdi onu marka söyleyecektim size. kıyafetler, bilmem Kesinlikle. ne arabalar. Ya bunları böyle bir matah bir şey zannettiği insanların. Söyledim zaten daha önce İnsanlığı konuştuğumuzda. unuttu, basit yaşamı unuttu, yaşamın en güzel tarafının doğa, çiçekler, böcekler, yaşamın kendisi, basitliğin kendisi olduğunu unuttuğu bir 21. yüzyıla geldik. Ne ara oldu bu yani bilmiyorum. İşte sosyal medyayla başlayan bir akım bu, Evet, değil mi? kesinlikle. Çünkü dediğim gibi Instagram önce filtreydi. Sonra insanlar hayatlarını paylaşmaya başladılar. Bunlardan birincilerinden bir tanesi bendim mesela. Hani gittiğim yerleri taglamaktır, şudur, bindiğim arabaları devamlı çekmektir. Ama artık I'm not on that trend. Ben o trendi, ben orayı geçeli çok oldu benim için. Artık hayatımda çoğu şeyi paylaşmıyorum bile ben artık. Çünkü ne kadar az insan biliyor, o kadar daha huzurlusun bence. Ve safe. Evet. Daha. Gittiğim yerleri paylaşırım. Çünkü insanlara söylemek istiyorum. Ben şu an bu ülkedeyim, bu ülke mükemmel. Ya Gel da orada buraya. ne özelliği var. Bunları paylaşıyorum. Inspire etmek Çünkü istiyorsun. şeyde mesela çok şey okuyorum. Diyor ki travel, tell no one. No, I don't want to be like that. I want to travel, tell people. So they can go there too.
Yani oraya gitsinler. Ben orada ne Gitsinler, sen buldum? de. Bunları Tabii. söylemek istiyorum. Tabii. Bu illa hava atmak şey değil. Ama eskiden şöyle söyleyeyim ben. Birmingham'dan Türk Hava Yolları vardı işte böyle. Bir iki de ucuz hava yolları vardı. Ben hep Türk Hava Yolları ile uçardım. O zamanlar normal hani uçuş biletleri 100-200 ise Türk Hava Yolları'na işte 400-500 küsür ödüyordun. veriyorsun, Anladınız mı? Abim ne zaman geldi? İzmir'e gideceğiz mesela. Dedi ki işte biz bilet bulduk işte 200-250 pound'a. Ben dedim ki dalga mı geçiyorsun? Birmingham'dan öyle bir şey yok. Tabii ki de dalga geçmiyorum dedi. İşte bilmem ne hava yollarıyla gidiyoruz. Dedim ben Türk Hava Yolları olmazsa gitmem. Çünkü niye? Türk Hava Yolları'nda işte bagajını veriyorsun, yemeğin geliyor, televizyon. First class'tan bahsetmiyorum bu arada. Türk Hava Yolları'nın normal, o da iyi. konforundan Tabii ki. bahsediyorum. Hani Aha. çok önemli değil benim için. Türkiye 4 saatlik bir yer. Anlatabiliyor muyum? Hayır dedi. Niye dedi illa Türk Hava Yolları'yla uçuyorsun ki dedi. Biletler 150 pound 200. O parayı vereceğini orada daha güzel bir şeyler yapabilirsin. Ve benim mentalitem değişti. Ya Tabii. o şeyde İşte oturmuşum. değerlerle ilgili yani Değerlerle bu insanın ilgili. kendine değer vermesi ve önceliklerine değer vermesi, gene prensiplere geldik aslında. Yani aynen, kesinlikle. Yani sırf dışarıya bir şey göstermek için yapmak bence çok sevgisizlikken insanın kendi için yaptığı bütün seçimler saygıdan. Evet. Yani kendin için bunu yapıyorsan süper, alkışlarım. Evet. Ama orada fotoğraf çekip göstermelik bir şey yapıyorsan Kesinlikle. bir bence dönüp bakman lazım, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Benim mesela paylaştığım oteller falan, mesela ben hep güzel otellere giderim. Çoğuyla mesela nasıl oluyor? Normal bir oda alırım ben. Instagram'ımı görünce Instagram'ımı gösteririm mesela. Otelin Upgrade en güzel ederler. odasını veriyorlar. Mesela 100 poundluk odaysa 300 poundluk odada kalıyorum Instagram sayesinde. Hep ödüyorum. Tabii. Full sponsorship aldığım da oluyor. Ne oluyor bu sefer? Otele Onlara content da yapıp faydalısın. onlara da faydalıyım. Onlara da Benim için de ben faydalısın. daha güzel That's ucuz business. şeye daha Tabii. iyi bir upgrade Tabii. yapmış oluyorum. Mesela o farklı bir şey ama bence insanın önce kendisini bulması gerekiyor. Ben bunu neden sosyal medyaya, benim bunu paylaşmakta Sebebin ne? sebebim ne? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Amacın Bu- olması aynı fikirdeyim. Dün bir topikti bu. Benim yakın arkadaşım Harry. Mesela ben cime gidiyordum. Cime gittiğimde, cime hep gidiyorum da. Mesela squat yapıyorum. Squat yaparken kamerayı arkaya koyuyordum. Tamam mı? Bütün vücut hatlarımı gösteriyor. Harry bana bir gün dedi ki sen dedi inançlı bir kızsın. Şöyle bir insansın. Senin moral çok yüksek dedi. Hani böyle işte... Kendini buraya indirgeme dedi. Neden bunu yapıyorsun? Ben bunu anlamıyorum. Ben de dedim ki ya dedim hani ben workout'unu mu göstermek istiyorsun? Farklı bir angle'dan göster. Önden göster. Squat yaptığını mı göstermek istiyorsun? Önden göster. Ama sen bunu belki böyle düşünmüyorsun dedi. Bunu arkadan çektiğinde erkekler bunu farklı algılıyorlar. Sen bu değilsin dedi. Bak onun söylediği şeyle ben o konsepti değiştirdim. Çünkü ben öyle bakmadım ona. Bazen insanlar Ya şey yapabiliyor bazen biz kayabiliyorlar, anlamayabiliyoruz. anlamayabiliyorlar. Ben bir örnek verdim. Bu lifestyle'la alakalı değil ama benim yaptığım yanlış. Erkek gözüyle benim arkadaşım beni uyarmasıyla ben onu değiştirdim. Bana göre wow çok güzel gözüküyorum, fitness'ımı yapıyorum. No, amaç orada. Ben onu neden post alıyorum? Seni motive etmek için, cime gelmen için. Ama çekim yerim farklı olduğu için farklı izlenim veriyor. İşte bir şeyi post yapmadan önce düşünmek lazım. Benim bunu posta nasıl yapma göstermek amacım ne? istediğin de çok önemli. Yani karşı Kesinlikle. taraf seni nasıl algılasın istiyorsun. Amaç ne? Evet, sosyal medyada olanlara özellikle de ben de mesela yıllar içerisinde bunu öğreniyorum kendi deneyimimle. Özellikle de o alanda bizi yakından tanımayan insanların olduğunu da anlayarak ve düşünerek o yüzden bugün söylediğini çok sevdim. Yani görmelerini istediğimi gösteriyorum. Çünkü bu benim Kesinlikle. öğrendiğim bir şey yıllar içinde. Hani birçok insan seni izleyebilir, bakabilir sosyal medyana, hangi mesajı vermek istiyorum ve insanlara nasıl ilham olmak istiyorum diye sorgulamak çok önemli. Vallahi İşte süper. benim o Instagram'a bakarsanız dersiniz ki party girl, she's probably like this and that. Ama farklı bir derinlik var beni kişisel olarak tanıdığınızda. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ben oraya istediğim şeyi koyuyorum. İnsanların görmesini istediğim şeyi koyuyorum. Şimdi buradan çok önemli bir soruya geleceğim konuştuklarımızla hizada. Tamam. Şimdi erkeklerin algısında kadın ve kadın bedeni biliyorsun çok önemli. Biz kadınlar daha ruhsalız, daha manevi tarafımız güçlü ama erkekler biraz daha fiziksel görüyor olayı. Men are visual derler. Evet. Bir kadının bedeni onun en çok konuşulan tarafı olduğunda ve bir kadın senin için de kendim için de bunu söyleyebilirim. Güzel olduğunda ve alımlı olduğunda ve dikkat çektiğinde ve hatları güzel olduğunda ve bedeni dikkat çektiğinde aklı ile, zekası ile ve derinliği ile gözükme yolları neler? Şu anki Sevtap eski Sevtap'a kendine niye yazık ettin?
bunca zaman kendine bunu niye yaptın demek isterdi. Mucize kursuna gittiğimde kapıdan girmiş ve ben tüylerimin diken diken olduğunu fark ettim. Ama niye olduğunu anlayamadım. Arkamı bir döndüm, Nevşah arkamdaymış. Nevşah büyük bir şans. Aslında ne kadar illüzyonda olduğumu fark ettim. Ve sürekli şikayet ediyormuşum, onu fark ettim. Her şey benim değişimimle düzelmeye başladı. İnsanları yargılamamaya başladım. Her şeyi olduğu gibi kabul edip evet bunda da bir hayır var, görmediğim bir şey varmış. Çünkü Nevşah bana hep şey diyordu. Yargıdaysan eğer bir şeyleri görmüyorsun, iyi bak diyordu. Ben onlara bakmayı öğrendim gerçekten. Mucize kursuna giden Sevtap'la dönen Sevtap arasında dağlar kadar fark vardı. Eşim, çocuklarım, arkadaşlarım, ailem, etrafımda kim varsa ışıl ışılsın orada sana ne yaptılar falan diyorlardı. Hatta bazı arkadaşlarım botoks mu yaptırdın, şöyle mi yaptırdın, sende bir değişiklik var, yüzün parlıyor falan dediler. Müthiş bir deneyimdi. Soruyu anlamadım. Çünkü zor. Yani Sorunun başını şöyle diyeyim, anladığım şöyle bir şey- örnek vereyim. Mesela ben Müge ile bir podcast yapmıştım ve o podcast'te bunu konuştuk. Ve Müge şey dedi, yani yıllarca ben güzel olan bir kadın olduğum için mesela Çok güzel. iş için bir televizyona gidiyorum. Televizyon kanalına şu projeyi yapmak istiyorum diyorum. Adam benim gözlerime bakıp gözleriniz ne kadar güzelmiş. Hafta sonu şuraya gideceğim, benle gelir misin misiniz? falan diyor, fıttıracağım diyordu mesela. Sorum aslında böyle bir şey. Yani güzel, alımlı, farklı kadınların ve bedeni güzel kadınların bir dezavantajı. Ben hayatım boyunca bunu yaşadım ve özellikle de işte bugün mesela Nevin'le onu konuştum. Erkeklerle arkadaş olamayarak yaşadım mesela. Hani arkadaş zannettiğim erkeklerin Aşık çoğu oldu değil. size. Hepsinin, aşık bile değil yani, arkadaş zannettiğim erkeklerin sonradan hep başka niyetleri olduğuna Olduğunu. şahit oldum hayatım boyunca. O yüzden diyorlar ya, men and Çoğunluğun women can be friends. Ve ya men and woman can be friends, Friends, ama yes. bence güzel bir kadınsan daha zor işin. Çok ve zor. bu dezavantaj. Evet. Şimdi güzel bir kadınsan erkekler daha çok fiziksel seni algıladığı için ve oraya takıldığı için zekanla, aklınla, becerinle görünür olmak zor oluyor. Bunu nasıl başaracağız? Başarabiliyor musun? Nasıl başarıyorsun? Başarıyorum. Buradaki formüllerin neler? Ben de başarıyorum bence ama sana sormak istiyorum. Çünkü burada prensip sahibi bir kadın olarak da şunu sıyırıp zekanı, kararlılığını, prensiplerini nasıl Baştan. gösteriyorsun? Bunları ben söylüyorum zaten. Hah, Birisiyle süper. tanıştığımda çok açık bir şekilde konuşuyorum. Zaten dediğim gibi boundaries, yani o çizgi geçildiğinde benim için biter. Benim çok erkek arkadaşım Ve çok liseden net beri. kendini mi anlatıyorsun? Ne Çok yapıyorsun? net anlatıyorum ben kendimi. İnsanlar artık aptal olması lazım bunu anlamaması için. Ve ben mesela diyelim birisiyle tanıştım Instagram'dan. Hoş birisi, işte o da beni beğeniyor. Erkekler bu arada visual, yani gördüklerini beğenirler. Önce aklınız onları Aynen. çelmez. Kesinlikle. Aynen, kesinlikle. Onlar, ben şık bir kadın gördüm, güzel bir kadın gördüm. Vav vav vav, ben bu kadını tanımak istiyorum. Hatta tanımak bile istemez. Amacı farklıdır. Tabii ki. Öyle söyleyeyim size. Aynen, klasik böyle. Ben zaten bu amacı hissediyorum. Benim sezgilerim, duygularım çok yüksek. Eğer Aynen. bu insanların benimle konuşma tarzı, işte saygısı, bunların hepsini ben tartıyorum. Tarttıktan sonra ben çok açığım. Yani birisiyle tanıştım mesela, hani online tanıştım. Hoş bir insan ama bir şeyi hoşuma gitmedi. Ya da hani onu tanımak istemiyorum o şekilde. Date yapmak için onu tanımak istemiyorum. Hemen friend circle. Bunu yapıyorum mesela. Arkadaşlarım bana aşık olmadı mı? Geçmişte yakın sevdiğim arkadaşlarım, ama şöyle, ben şuna inanıyorum. Güzel kadın çok. Sizden benden güzel kadınlar da var. Tabii ki. Çok güzel kadın Tabii var. ki. Ama doğal, ama estetikli çok Tabii var ki. çevremizde. Tabii ki. Ama bizi özel kılan şey ne? Karakteristik. Karakterimiz tabii. Kafa yapısı. Derinliğimiz, zekamız. Caring, yani insanlara karşı yaptığımız duygular, onları verdiğimiz önemseme, duygular. onları hayatımızda koyduğumuz yer. İnsanlar buna attached oluyorlar. Yoksa Doğru. ilk gördüğünüzde sadece sizi bizi görseler güzel bir kadın, Güzel amacım bir farklı. kadın, Ama evet. ne zaman içinize girdiniz o zaman aşık oluyorlar. Doğru. O zaman gerçek Nevşah Hanım'a
ben onu tanımak istiyorum. Oh my god, çok etkilendim ondan. Evet. Ben buna inanıyorum ama o zaman siz bunu hissettiğinizde bu sizin kendi stopunuz, yani buna siz stop diyebilirsiniz. Burada güzel bir şey söyledin bu arada. Açık oluyorum ben dedim. Evet, Ve çok. ben de yıllar içerisinde ve hayat bana bunu öğretti. Çünkü biraz erkeklerin en baştan çok net, açık bir şekilde bir takım şeylerin söylenilmeye ihtiyacı var. Çünkü yani benim yaptığım hatayı söyleyeyim ve kadınlar da bunu yapmasın diye örnek olarak söylüyorum. Mesela ben arkadaş olarak algılıyorum onu. O beni arkadaş görmüyor. Benle vakit geçiriyor. Ve sonradan ben bunu söylemediğim için senle benden arkadaş dışında bir şey olmaz demediğim için, gerçi bu söylediğim çok gençlik yıllarım, yani daha küçükken 17-18 yaşım, 20'li yaşlarım. O dönemde çok arkadaş zannettiğim ama benim onu konumlandırdığım yeri ona söylemediğim için yakınlaşmaya çalışan ve böylelikle de arkadaşlığımı kaybettiğim insan çok oldu. Sonra mesela hayat bana şeyi öğretti ve genç kızlara, genç kadınlara, bütün kadınlara bunu tavsiye ediyorum. Tabii ki şu an evliyim, böyle bir şey söz konusu değil ve başka bir niyetle yaklaşan biri olduğunda bir dakika kardeşim ben evliyim tabii ki de derim ama hani diye evli de olmasam, hani bekar da olan kadınlar, herkese tavsiyem açık olmak en baştan bence çok önemli. Bir duruş sergileyip en baştan, yani biriyle yeni tanıştın, bir arkadaşlık kuruyorsun. Burada da mesela yeni tanıştığım insanlar oluyor ve gerçekten beni çekici bulan veya benim çekici bulduğum erkekler de olabilir. Ve beni tanımıyor, yani nereden tanısın, ben Türk kültürü, beni takip edenler belki evli olduğumu biliyor ama buradaki adam nereden bilecek, yani İtalyan, İngiliz biriyle tanışıyorum. İlk baştan mesela işte bir sohbet başladığında işte seni tanımayı çok isterim, arkadaşın olmayı çok isterim. Ben evliyim, sadece arkadaş olabiliriz. Bunu en baştan sana söyleyeyim, ona göre. Mesela bu acayip işe yarıyor. Veya evli olmasam bile bu sadece arkadaşlık olur, başka hiçbir yere gitmez. Bunu bil. Eğer hala daha benimle meet etmek istiyorsan, beni hala tanımak istiyorsan, I'm gonna be your lifelong friend, that's okay. Ama başka bir şey olmayacak. Bunu söylemek bence erkeklere lüzumlu. Kesinlikle. Lüzumlu. Kesinlikle. Çünkü anlamıyorlar. Hep bir ihtimal, ya sen açık açık söylemediğin müddetçe bir türlü anlamıyor ve açık açık söylememeye devam ettiğin müddetçe sürekli bir ümit edip gerek yok oradaki o ümit hep kaotik ve olacak. saçma They're sapan. in a long game. Yani Ama yok uzun, yani şimdi bunu uzun söylediğin oyundalar. zaman da artık çüşt yani. Hani Evet. bunu söyledim. Bu arkadaşlıktan öte olmaz. Hala bir Olmayacak ümitleri böyle var. bir şey. Hala Çok bir ümitleri ilginç. var. Çünkü sizi kaybetmek istemiyorlar. Hala bir ümit var. Olur Ama o da bir zaman gün işte boşanırsa. arkadaş. Ama olmayacak yani. Burada mesela şeyi Ama de o belki sizin düşündüğünüz. belki o zaman şunu da demek lazım. Boşansam da bu olmaz. Olamaz. Aynen. Dünyadaki Hepsi daha son detay- erkek sen olsan da detay olamaz. vereceğiz yani hani o Dediğiniz zaman. zaman herhalde belki o umut ölebilir biraz. Yani çok ilginç Şöyle söyleyeyim, ben yaratıklar. ilişkilerimde de mesela birisinden hoşlandım. İşte date'e çıktım, her şey güzel falan. İşte ben çok açığım, çok netim bu arada. Ben bunları söylemezsem her şey Ama ben yanlış gider. gençliğimde çok Arkadaşlıkta söylemiyordum. da Kaç tane arkadaşımı kaybettim yani. ben anında çok söylerim. üzülüyorum. İşte mesela konu açılmasa bile ben o konuyu açarım. Bir erkekte Helal olsun. beklentin nedir? Benim bir erkekte mesela bende bir şey var. İsteyen istediğini düşünsün. Ben bir erkekle, ben çok independent bir insanım. Ben bir erkekle dışarı çıktığımda eğer o erkek, bu benim düşüncem, bana o yemeği ödetiyorsa Of. o benim için o gün bloklanır. Mesela ilk çıktığımız. Tabii. Mesela ben İngilizlerde şöyle var. 50-50 mesela. Çoğu İngiliz erkeğinde. Ne münasebet. Ya da İlk şey dörtte derler. hele. Derler ki don't worry, hani bu seferlik don't worry ben ödeyeyim. Bir dahaki sefere sen ödersin. Direkt off. Direkt off. Block, remove, bye bye. Benim senin bana harcayacağın yemeğe ihtiyacım yok. Ben Ama zaten verdiğin en güzel değeri restoranlarda yalnız başıma oturup sinemaya yalnız başına gidip Tabii. film izleyen bir kadınım. Ama sen beni dışarı çıkartıyorsan, sen beni görmek istiyorsan Yanında istiyorsan bunun bir bedeli var. bunun bir şeyi, bu bedel olarak değil ama bu bir şöyle Değer. Değer bir değer. ya. Evet, değer. ben kadın bir olarak değerim, bana hissetmiyorum hissettir. kendimi. Tabii. Ben kadın olarak, çünkü ben çok maskülin bir kadınım. Ben sadece doğru bir erkekle feminin olabilirim. Yani senin benim yemeğimi ödemene ihtiyacım yok. Senin benim Öğrencilerim nasıl... izliyorsa Aslan'la ne kadar çok benziyoruz değil mi? Evet, senin beni nasıl hissettirdiğin benim için önemli. Beni bir daha görmek istiyorsan bu. Ben sana demiyorum benim mortgage'ımı öde, arabamı öde, benzinimi öde. Ama bu arada hesabın ödenmesi çok küçük bir evet hesabın Ama biz ödenmesi Türk'üz bir de. ama hesabın ödenmesinin etrafında şöyle şeyler de ekleyeceğim. Yani özellikle bizim gibi kadınlar, kendi parasını kazanan, ayaklarının üstünde duran, aynı şekilde ben zaten kendim ya I am high maintenance and I can maintain myself lafı var ya, ben evet yüksek bir standartta yaşıyorum ve o yüksek standardı ben tek başıma muhafaza ediyorum. Bu eşimle ilgili değil,
benle ilgili. Sıfırdan şirketimi kuran, şirketlerimi kuran benim, hayatımı inşa eden benim. Bir eşimle mesela böyle bir gerildiğimiz bir konuşmada böyle arada oluyor ya eşler arasında bir gerginlikler Olabilir, oluyor çok falan normal. işte o zaman boşanalım falan diyor bir taraf öbür taraf. Sinirli Sonra her şey tekrar söylenir geliyorsun. tabii ki. Mesela benim eşime söylediğim bence ona en sağlam böyle belki de ağır gelen şeylerden biri. Yani ben bugüne yanımda bir erkekle gelmedim. Bir erkeğin soyadını taşıyarak gelmedim. Onun soyadından faydalanarak gelmedim. Bir erkeğin desteğiyle hiç gelmedim. Ben Kesinlikle. bugün Nevşah Fidan markasını kendim yarattım. Her şeyimi kendim yaptım. Hani denir ya yüzüğümü kendim aldım. Şimdi böyle bir kadın kendi her şeyini yapmış, ayaklarının üstüne duran ve gerçekten bir erkeğe hiç ihtiyacı olmayan, o erkeğin benim yanımda olabilmesi için, beni taşıyabilmesi için Emotional bir takım attachment. şeyleri yapıyor olması, o değeri bana göstermesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani beni el üstünde tutması. Hani bu hesap gittiğin yerde hesap ödemek olabilir. Bir tatile gittiğinde o tatili onun organize etmesi olabilir. Ben aradığımda o an hemen açması ya da Oh benim my aradığımı God, I'm gördüğü exactly an the same. benim aradığımı gördüğü Gördüğü an an birkaç dakika içinde geri dönmesi. Si. Hayatında her şeyden çünkü benim Benim için başka çok bir önemli ihtiyacım bu. ama benim başka bir ihtiyacım yok zaten. Önem Evet. verilmek benim gibi bir Ben kadına seni arıyorsam sana bir şeyde ihtiyacım ya var. şey Ya sana gibi bir bu. şey Ya soracağım. benim gibi bir kadını hayatında tutacaksan onu ya baş tacı yapacaksın Sın. ya da beni alamazsın. Mümkün değil. Git bu, Bu durumda telefon olmayan konusunda kadınlara çok git. benziyoruz bu arada. Her anlamda. Ama Çünkü herkes biz böyle değil. ama Benim biz de kendine telefonum değer veren toplantıda kadınlarız bile ya. olsan Arkadaşlar efsane kadınlar Aynen kulübü. öyle, kesinlikle. Efsane kadın bu işte ben arkadaşlar. bunun için bile bloklarım birisini telefonum Tabii ki. açılmadı diye. Ben Hadi bir de. kere olur, iki kere, üçüncüsünde bay bay yani açılmıyorsa. Hiç hoşlanmam. Açılmıyor değil. Mesela ben gerçekten böyle bir arkadaşımı bu kadar basit bir şeyle mesela arkadaşlıkta da bu böyle. Benim de arkadaşlarıma Aradım. söylüyorum. Mesela bana görüşelim diyorum. Mesela bana diyor ki şu anda bilmem nedeyim seni yarın arayayım. Bye. There is no tomorrow. Exactly. Yarın ben yokum. Yokum ben, evet. Yokum. Üzgünüm. Evet. Peki ben bir o şey- yarın arayabileceğin kadın değilim. Ben Nedenini yarın arayabileceğin söyleyebilir insan miyim? değilim. Neden böyle O olduğunuzu? senin varoş kendine değer vermeyen kadınları sen yarın ara. Ara. Veya insanları. Aynen. Nedenini söyleyebilir miyim? Mesela şu an önemli bir toplantıdasınız. Çok sevdiğiniz arkadaşınız arıyor. Ve biliyorsunuz o böyle hani... Bir dakika der açarım. Açarsınız değil mi? Açarım. Onu siz başka insana verdiğiniz Kızım için, arıyor, sevdiğiniz insanlara verdiğiniz için aynısını ben sana bunu veriyorsam, hayatımın üst tepesine sokuyorsam, sen beni aradığında o telefon açılıyorsa ben de seni aradığımda o telefon açılmalı. Peki burada ben de peki aynıyım. bu davranışta senin de aynı olduğunu bildiğim efsane kadın böyle bir şey çünkü arkadaşlar. Ben bunu kendi yakın arkadaşlarımla da konuşuyorum ve bu şeyden kaynaklanıyor Aslan. Ben kendime acayip değer veriyorum ve de. kendime acayip saygım var. Ve bu değer sebepli. Mesela sıkça bunu söylüyorum. Hatta yakın galiba Elif'le bunu konuştuk. Biri benim karşımda olduğunda bu arkadaş olabilir, kadın, erkek fark etmez, iş ortağım olabilir, eşim olabilir, kızlarım olabilir. Ben karşımdaki kişiye kendime verdiğim değer sebepli çok değer veriyorum. Onlar değerli olduğu için değil. Şimdi burada çok ince bir çizgi var. Ben de öyle. Bu Self anlaşılması respect. gereken bir şey. Yes. Ben olduğum için benim masama oturan kişi değer kazanıyor. O değerli Kesinlikle. olduğu için değil. Kesinlikle. Eğer o kendini benim ona verdiğim değerden götü kalkıp o kendini değerli zannediyorsa geçeceğiz mi? bir dakika. Sen ben böyle olduğum için ben sana değer veriyorum. Sen matah bir şey olduğun için değil. Değil. Ve bunu Harikasın. anla. Yeah. Ve o yüzden ben sana bu değeri veriyorsam senden de aynı değeri bekliyorum. Bekliyorum. Sen kendine benim kadar değer veren bir insan değilsen, sen alt değerde bir insansan, varoş dediğim kitleysen, zaten sen varoşsan, kendine değer vermiyorsan ve kendine saygın yoksa karşındakine de böyle bir değer veremiyorsun ki zaten. Evet. O yüzden benimle aynı masada oturamıyorsun. Sen alt değerde bir insansın. Sen ucuz bir insansın. Cheap ve bir insanın ucuz olması, cheap olması karşındaki kişiye davranışlarından belli oluyor. Mesela bana biri aradım. Mesela ortağım için de geçer. Mesela ben ortağımı aradım mı hemen bana döner. Şuyum var 5 Çünkü dakika biliyor içinde sizin döneceğim. karakterinizi, evet. Ya o da aynı değeri vermek durumunda hayatında kalmak Kesinlikle benim istiyorsa arkadaşlarım da öyle. ve bunu vermediğinde aslında ve bana şey diyen bir insan benim gözümde ya bir daha işte yarın arayayım seni. Ucuzsun sen. Ama daha iyi Ucuzsun değil sen, mi? varoşsun ya. Bizim bu tarz insanlara Sen alt ihtiyacımız değer- yok. Tabii ki dedim. Sen alt değerdesin, sen paçozsun, Evet. ucuzsun. Evet, sen kesinlikle. insandan anlamayansın, değer vermeyensin, kendine daha değer vermiyorsun. Aynen öyle. Kendine saygın yok. O yüzden bana saygın yok. Yani Birinin benim bir hayatımda açıklaması çöpsün olur. yani. Ne Evet. işin var benim hayatımda? Çık moduna giriyorum. İnsanların açıklaması olabilir. Ya
Nevşah'cığım beni aramışsın ama Evet. bugün toplantılarım üst üste ya da Telefona bile çocuğum- bakamadım. Evet. Mesaj atar. Evet. O başka bir Bunu şey. sana bildirir ve Acil der durum ki oldu. senin yarın aciliyeti yoksa yarın sana dönebilir miyim? Kabus Siz- durumdayım. Evet, siz Falan. bunu anlayışla Evet. karşılarsanız eğer hani böyle çok emergency, zaten emergency ise dersiniz acil seninle Aynen. konuşmam lazım. Ama basit saçma sapan bir şeyden. Evet. Ben bunu bütün bu arkadaşlarıma empoze ettim. Dedim ki ben aradığımda telefon açılım toplantıda bile olsanız Açacaksın onu. açacak. Çünkü ben sana Aslı öyle bir değer toplantıdayım. veriyorum. Çünkü ben aynı şeyi yapıyorum. Evet. Çünkü o Görüyorum. anda benim arkadaşım belki ölüm tehlikesi geçiyor. Belki o son telefonu ve bana onu yaptı. Benim mindset'im böyle. Doğru. Ve eğer biz o derecede değilsek sen benim zaten arkadaşım olamazsın. Evet. Ya Aslan ne kadar ortak yanımız var. Evet. Ne kadar konuşacak şey var. Ben galiba seni ikinci kere alacağım. Ben şimdi Çünkü diyecektim, vaktimiz bitti ama konuşacaklarımız bitmedi. Evet. Bizim daha Aslıhan'la bizden bir yayın daha bekleyin arkadaşlar. Belki ben senin oraya gelirim. Kesinlikle. Senin stüdyoda bir şey Bir yaparız. şeyler yaparız. Belki. Kim bilir. Kesinlikle. Aslan çok teşekkürler. Ama ben çok teşekkür Vaktimizin ederim. sonuna geldik. Burada Panji bayılmak üzere. Akşamın 8 oldu. Hala konuşuyoruz. Buradan bir arkadaşımızla daha buluşmaya gidiyoruz. Aslan çok teşekkür ederim. Ya ben çok teşekkür Bu kadar vibe'ımın tuttuğu Benim- uzun zamandır bir şeyim olmadı. Balık konuğum ve ikizler olmadı. iletişimi. Evet, muhteşemiz yani. Seni çok seviyorum. Teşekkür Ben siz, ederim. sağ olun. Enerjin harika. Harika Sizin de. mesajlar verdik. Son söylemek istediğin bir şey var mı kadınlara? Bir şey yok. Ben bugün benim önem ve anlamı, yani sizi hiç tanımıyorum. Sosyal medyada karşıma çıktınız, hani öyle tanıştık sizinle. Tabii dediğim gibi sosyal medyaya çok inanmıyorum. Telefonla da bir iki görüştük. Oradan ilk şekilde zaten enerjinizi aldım. Ama gene şey değil bu kadar. Bilemezsin, evet. Ne zaman siz beni karşıladınız ya o asansörden indiğimde, anında bir enerji uyuşması oldu ve dedim ki, çünkü ben Perfect dün match. uyumadım, uykusuzum. 2 saat buraya araba sürdüm. Neye geleceğimi bilmiyorum. Tamam podcast ama kimle tanışacağımı Bir de bilmiyorum. yollar şaşırdım falan ama O geçti. kadar neşeli, o kadar tatlı bir insansınız ki bugünün, yani bunu kameranın Bir önünde tanesi. olduğumu söylemiyorum. Çünkü enerjim benim herkesle uyuşmuyor. Harika bir insansın. Beni Sen de. davet ettiğin için de çok Sen de. teşekkür ederim. Seninle tanıştığım için de çok teşekkür ederim. Aynen. Çok teşekkürler. İyi ki Rica varsın. ederim. Daha görüşeceğiz. Tabii. Evet, siz de doyamadınız Aslıhan'a biliyorum. Tekrar mutlaka konuk alacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.